diline pahalı kelimesini dolayanlar, sık sık bu kelimeyi kullananlar kendi değerini görmeyen, bilmeyen ve kendi değerini gittikçe azaltan kişilerdir. Siz o kadar aslında aşağılıyorsunuz ki maddeyi, dünyayı, parayı, işte ben bu kadar değerliyim diye size bir enflasyonla cevap veriyor. Tabii bir kişi günde 2-3 paket sigara içiyorsa kadınını ve dişisini dövmekle benzer bir eylem yapıyordur. Bir kişi parasını iyice buruşturarak cebine koyuyorsa sağlığına zarar vermekle benzer bir şey yapıyordur. Bakın, parayla barışanın parası olur. Şu değil bakın, kainatın sistemi için nereden geleceği seni ilgilendirmez. Allah'a akıl öğretmeyi bırak. Her biriniz hayatınızda kendiniz değerlenebildiğiniz kadar eşyanın da hak ettiği değeri görüp bu sefer yeni bir kavramla, yeni bir bakış açısıyla ona bakacaksınız. Onun adı eder kavramı. Hepimiz hoş geldik. Bugün gündemle ilgili bir konumuz var. Evet, eee, hem parayı, pahayı, enflasyon, deflasyon, stagflasyon, bunların hayatımızdaki yeri, fiziksel olarak neresindeyiz ve ruhsal ve manevi olarak da neden bunları yaşıyoruz ve bunları görüp fark ederek hayatımıza öncelikle doğru tespitlerle iyileşmeler ve iyileştirmeler de yapılabilir mi diye bir yayın yapacağız. 2000 zannediyorum 20-21 civarında bir tane yayınımız olmuştu. Hani paran kaç ayar? Yani paranın değeri ne kadar? Senin için para nedir ve paranın değeri ne kadar diye güzel bir sohbetimiz olmuştu, muhabbetimiz olmuştu. Ve tabii ki bir de atölyemiz vardı. Parayla aranı iyileştir diye. Onun altındaki yorumlar özellikle okuyun, bakın. Şunu göreceksiniz ki hayatınızda ne kadar güzel dönüşenler, iyileşenler, parayla ilişkisini ne kadar iyileştiren kişiler var. Bunları isterseniz görebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Evet. Şimdi dostlar, bugün biliyorsunuz ki bir programımız var, bir yayınımız var ve bu yayın sadece katıl butonu üyelerine, o da 9'da başlayacak. Rüya farkındalığı diye. Çünkü biraz derin ve böyle emek isteyen programları daha böyle özel gruplara yapıyorum. İşte en azından bir adım atıp işte böyle bir konuyu isteyen, talep eden kişilere açıyoruz ve tabii ki güzel bir şekilde orada birazdan 9'da sohbetimiz olacak. O dostlarımız ve arkadaşlarımız ile. Şimdi gelin paraya, pahaya, hayatınızı etkileyen fiyat artışları, inişleri, belki birçoğunuzun maaşları, gelirleri ne oluyor, iniyor, yükseliyor. Şimdi zannediyorum 2022'nin herhalde Mart-Nisan ayları gibiydi ve dedik ki çok yüksek bir enflasyon geliyor. Hani buna göre kendinizi ayarlayın. Hani böyle sıkı tutunun falan diye. Hani bir de böyle bir şeyin kokusu geliyor ama hani şimdi hani hızını o kadar tahmin edemeyebiliyorsun. Çünkü geleceğe baktığında onun gelecek değil, burnunun ucunda görüyorsun ve o yemeğin içindesin. Onun için hani şiddetin şeyini o kadar tahmin edemiyorsun. Ve şunu görüyoruz ki ülkemizde, dünyanın birçok yerlerinde şu anda çok hızlı fiyat değişimleri, işte diyelim ki yükselişleri, inişleri, birçok konular var. Ve bunların her bir tanesi de tabii ki bizim sosyal hayatlarımızı, ilişkilerimizi birçok konuyu da etkiliyor. Tabii konuyu iyi kavrayan dostlarımız, arkadaşlarımız şunu görüp fark edecekler. Aslında her birimiz
gerek şu andaki fiyat artışlarının, gerek işte diyelim ki para ile ilgili konuların sıkıntı ya da hani böyle ferahlıkların her bir tanesinin aslında merkezindeyiz. Tabii, birçok arkadaş şimdi bizle ilk defa merhabalaşan dostlar şöyle diyor: "Olur mu canım? İşte bak, dünya zaten burada. Dünya zaten bir, işte, parayla ilgili çeşitli konulara doğru gidiyor. Evet, bunların hepsi var ama neden bu dönemde sen dünyadasın ve bunları yaşıyorsun?" Şimdi öncelikle para ne demek? Paha ne demek? Yani bir şey, daha evvelki programlarda da anlatmıştım. Mesela bir ürün alacaksınız. Pahalılaşıyor demek. Pahalı demek, paha eğer bir değerse değerlileşiyor demektir. Eğer senin herhangi bir değerin fiyatı yükseliyorsa bir şeylerin de fiyatı düşüyordur. Ve bu fiyatı düşen şey senin cebindeki para, emeğin, enerjin ya da sensindir. Peki sende nerede değer kaybı ve değer azlığı meydana geliyor? Ve hayatında nelerin fiyatları yükseliyor ve senden daha değerli hale geliyor? Özellikle diline pahalı kelimesini dolayanlar, sık sık bu kelimeyi kullananlar kendi değerini görmeyen, bilmeyen ve kendi değerini gittikçe azaltan kişilerdir. Şimdi bu ne demek? Yani, eğer bir şeyin fiyatı yükseliyor da ve yükselen, şunu biraz daha şu tarafa da alabilirim belki. Ve eğer her şeyin, fiyatı yükseliyor ve sen buna da pahalanıyor diyorsan aslında kullandığın kelime ve enerji bir şekilde bir şey değerleniyor diyorsundur. Hayır, onların herhangi değerinde bir artış yok. Fiyatları yükseliyor. Önce tanımları bakın doğru şekilde kullanmamız önemli. Ve sen herhangi bir şeye bu pahalı dedikçe o pahalı dediğin her şey sadece senden daha değerli veya da daha değerleniyor demek. Evet, şimdi baktığımızda ülkemizde, dünyada bir enflasyon var. Ne de var ama? Eee, bizim diyelim ki birçoğumuzun gelirleri belli bir ölçüde kalırken birçok şeyin fiyatında bir yükseliş meydana geliyor. Emtialar başta olmak üzere yani değerli madenler, evler, arabalar işte birçok şeyin bir bakıyoruz ki yani alım gücü daha zayıflayıp ama diğer taraftan da birçok eşyanın fiyatı yükselebiliyor. Peki bu içeride neden var? Ve hayatımızda neden var? Önce burayı bir anlamamız gerekiyor. İşte bizim için eğer madde ve dünya aslında değersizleşiyorsa, gözünüzde dünyayı küçümsüyorsanız, eksik görüyorsanız, eleştiriyor, yargılıyorsanız aslında burada bir ters köşe meydana getiriyorsunuz. Yani bu sefer size daha da kendini değerli hissettiriyor. Siz o kadar aslında aşağılıyorsunuz ki maddeyi, dünyayı, parayı işte ben bu kadar değerliyim diye size bir enflasyonla cevap veriyor. Bu tabii şöyle ince bir okuma. Buna hemen böyle tık 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 diye böyle hani mekanizmasını anlayacak olanlarımız ve henüz yeni başlayanlar biraz daha emek vererek tabii ki anlayacaklar. Hayatın okumasını, matematiğini görerek. Neydi çünkü buradaki temel prensip? Eee, biz eğer herhangi bir pozitife ya da negatife gideceksek gittiğimiz uç kadar diğer tarafa gidiyoruz. Bu bir ilahi yasa. Yani eğer aşırı pozitife gidiyorsan negatife doğru yönlendirilirsin. Eğer aşırı negatife gidiyorsan da birdenbire buluşacağın şey aşırı pozitif olur. İşte şu anda buluştuğunuz şey eğer yüksek fiyat artışları ise demek ki siz pahayı o kadar yani eşyanın ve maddenin hayatınızın ve dünyanızın değerini o kadar küçümsediniz ve o kadar tepeden kibirle baktınız ki şimdi bir dalgayla yükseliyor. Önce bakın her bir şey önce seninle alakalı ve önce sen kendin okuyarak, anlayarak, fark ederek bunları görebiliyorsun. Eğer bunları görebiliyorsak bu sefer pahayı doğru yerde, doğru şekilde kullanacağız. Çünkü pahalı olan, değerli olan şey sensin ve sana ait olanlar. Ve sen eğer bu değeri görebiliyor ve fark edebiliyorsan
Yani sağlığının değerini, sana verilen zamanın değerini, gücünün değerini, aklının, güzelliklerinin, yeteneklerinin değerini eğer sen görebiliyorsan, bu sefer sen öncelikle değerlenmeye başlıyorsun. Ve kendisi değerlenen kişi bu sefer onun için bir tane bir şey var, değerli. Ve o değerlinin adı kendi merkezinde kendinin değerlenmesi. Her biriniz hayatınızda kendiniz değerlenebildiğiniz kadar eşyanın da hak ettiği değeri görüp bu sefer yeni bir kavramla, yeni bir bakış açısıyla ona bakacaksınız. Onun adı eder kavramı. Yani aslında bir şeyin ederi her zaman o ederdir. Yani bazen diyelim ki siz paranızı bankaya koyarsınız. İşte bankada diyelim ki %50, %60 bak işte faiz getirisi dersiniz. O parayı günü geldiğinde alırsınız ama bir bakarsınız ki işte sizin o andaki ülkenizdeki para birimi bir değerli metal, bir emtia karşısında %80, %100 değer azalmasına uğramıştır. Ve dersiniz ki ben %60 kazandım ama %20 de kaybettim. İşte burada bunların her bir tanesinin ne kadar önceki izafi olduğunu görmek ve parayla ilgili birçok şeyin, konunun tamamen inanç kalıplarına dayandığını fark edebilmemiz çok önemli. Şimdi birçok kişi parayla işim olmaz ve paranın değersizliği ve önemsizliği konusunda konuşurlar. Özellikle metafizik ve hani böyle spiritüel ya da manevi yolda olan kişiler için hani sanki böyle para çok önemli değilmiş gibi görünür ve böyle diyen kişiler en fazla paranın karşısında eğilir ve daha sonradan da en fazla paracı olabilirler. Bu sebepten dolayı para çok önemli bir şey, para değerli bir konu ve parayla barışabilmemiz, parayı hayatımıza alabilmemiz her birimiz için çok kıymetli bir konudur. Yani, hani, o böyle bazı, çeşitli yollarda, spiritüel hallerde, felsefelerde olan kişilerin "Aman parayı boş verin." bilmem ne. Bugün, dünyayı yöneten şirketler zannediyor musunuz ki herhangi bir manevi konuyla ilgilenmiyor? Çok ezoterik okulların ve birçok devam eden manevi yolların onlar uçlarıdır. Değerli bilgileri, sembolleri paralarında, hayatlarında, işlerinde, şirketlerinde, logolarında her yerde manevi sistemi, parayı kazanabilmek, elde edebilmek ve parayı para olarak değil, gücün bir aracı olarak görerek kullanırlar. Bu sebeple parayı para olarak görüp de paranın peşinde koşanlar koşarlar, yorulurlar ve ona ulaşamazlar. Fakat şimdi dikkat ederseniz paranın sahibi dediğimiz kişiler dünyada herhangi bir işi para için yapmadılar, yapmıyorlar da. Dünyadaki birçok zengin de herhangi bir şekilde paranın peşinde koşarak parayla buluşmadı. Parayı kovalayan kişiler mış gibi yapan kişilerdir. Aslında içeride kadına, dişiye, paraya, bedene kızgın ve öfkeli olan kişilerdir. Bir kişi günde 2-3 paket sigara içiyorsa kadınını ve dişisini dövmekle benzer bir eylem yapıyordur. Bir kişi parasını iyice buruşturarak cebine koyuyorsa sağlığına zarar vermekle benzer bir şey yapıyordur. Bakın. Şimdi bunların her bir tanesi ortak enerji. Yani parayı kötülemek, aşağılamak bir dişiyi bir kadını aşağılamakla eşdeğerdir. Fark etmiyor. Bir kadın da olsa dişiliğini ve kadınlığını küçümsemek ya da bir erkek için annesini, kız kardeşini, karısını ya da kızını aşağı görmekle benzer bir şeydir. Para maddenin şu andaki takas aracıdır ve biz birçok alışverişlerimizde birbirimize bir para ödemesi yaparız. Ülkemizin insanlarının özellikle parayla barışabilmesi, parayı hak ettiği yere koyabilmesi çok önemlidir.
Tabii ki para kelimesiyle başlıyor ki ülkemiz, hani, şu ana kadar diyelim ki evet, dünyayı birçok, hani, ekonomik olarak, zenginler, para olarak çok daha basanlar, merkez bankaların sahipleri yönetiyor da olsa, ülkemizde baktığınızda, yani, Osmanlı'dan bu yana, öyle çok fazla bir parası olan, bir Türk göremezsiniz. Yani, çok para, hani, haramsız olmaz falan diye inançlar vardır ama Osmanlı'dan bu yana gelen neredeyse bir Osmanlı bankamız var. Onun da sahibi zaten yabancı şirketler. Kimler olduğunu biliyorsunuz onların. Hani araştıranlar bulur. Onlar da yani bizim değil. Ve Osmanlı İmparatorluğu yıkıldıktan sonra yani hiçbir tane mi bizim bir sanayimiz, bir tane gücümüz, bir tane işte diyelim ki holdingimiz yok. Evet, hiçbir tane yok. İşte bir lokumcumuz, şekercimiz var ama öyle değildi tabii aslında. Onların birçoğu biliyorsunuz Irak'ta, Suriye'de gördüğünüz gibi onlar işte dünyanın dört bir tarafında ayıklanmışlardır. Alimler de böyledir, bilgeler de böyledir. Sadece para sahipleri değil, bunlar bir metottur. Fakat işte biz bugünkü hani bu enerji birimine para diyerek aslında öncelikle bir pare diyoruz, bir parça diyoruz ve zımpara gibi yani bir şeyin parçalanması, bir şeyin ufalanması ve bir taraftan da borç anlamına gelen aslında tabii ki bugünkü dünyadaki para gerçekten bir borçla yaratılır ve Türkçe'de de bunun tam karşılığı borç ödemek, borç ve bir parça kelimesinden üretilmiştir. Şimdi öyleyse aslında biz en azından imajımızda, imajinasyonumuzda kullandığımız bu takas aletine, aracısına bir enerji birimi olarak bakmamız önemlidir. Yani evet yaşadığımız ülkede şu anda bunun terimi ve kelimesi parçalanıp erimek ve zımparalanmak, yok edilmek anlamına geliyor ki işte ülkemize bakın her 20 senede bir neredeyse tamamen bir büyük fiyat artışlarıyla birlikte bir enflasyon başlar. Hani böyle tabii ki bazılarınıza da hani böyle deflasyonlar hayatında olabilir. Yani diyelim ki siz yükselirsiniz, her şeyin değeri düşer. Bakın, sizin değeriniz yükseldikçe artık para sizin için para gibi görünmemeye başlar. Siz bir bakarsınız ki herhangi alacağınız bir şeyin fiyatını dahi sormadan ihtiyaçlarınızı almaya başlarsınız ve bunun zirvesi ise sizin artık alacak herhangi bir şeyiniz kalmaması ve sizin herhangi ihtiyaç duyduğunuz bir şeyin dışarıda kalmayıp içeriye yönelmek halidir ki gerçek zenginlikte işte bu ihtiyaçların azalma halidir. Birçok kişi hani böyle bankada hesabı çok olan kişilerin bir yerde çok parası var, çok zengin zannedebilirler. Oysa ki böyle değildir. Ve eee, orada şöyle bir kavram meydana gelir. Kişi eğer çok şey almak istiyorsa hala fakirdir. Onun için bir tarafta o ihtiyacı tespit ederek önce ihtiyaçlarımızı almak, ondan sonra da adım adım ihtiyaçlarımızı azaltarak, sadeleşerek olduğumuz hali ile hayata ve dünyaya şükür edebilmek ve ihtiyacınız olanın size verileceğinin ve sunulacağının eminliği içerisinde hayatın içerisine akmakla meydana gelir. Bugün birçok kişi sadece parayı çoğaltmayı zenginlik zanneder. Tabii ki paralarınız çoğalsın, bereketlensin. Bu ayrı bir kavram, ayrı bir çalışma konusu. Paranın bereketli olması çok çok önemli. Çok para değil, bereketli kazançlar olması çok önemli. Çünkü her biriniz hayattan ne talep ediyorsanız o talep ettiğiniz size verilir. Evet verilir de burada verilenler ve sunulanlar içinde boğulup kalabilirsiniz. Evet, ses de bir para.
şu anda size sizin kulaklarınıza az ses geliyor. Bazı arkadaşlarımızın bilgileri, herhâlde bilgisayardan, bazı, eee, kişiler, evet, duyamayan kişiler olmuş. Şimdi tabii ki özellikle, hayatlarında cimri insanlar olanlar, bilsinler ki kendilerine cimri olanların karşılarında cimri insanlar olurlar. Siz eğer kendinize, hayatınıza yeteri kadar bonkör davranamıyorsanız bu sefer sizden alan cimri insanlarla buluşursunuz. Ve, tabii şöyle de bir durum var. İşte birçok, hani, alışverişlerinizde diyorsunuz ya, işte, "Şu ne kadar pahalı, işte, şunun ne kadar pahalanmış." Özellikle ağzınızdan çıkanları kulaklarınız duysun. Ne çağırıyorsun, ne istiyorsun? Neden dolayı değerin düşsün? Neden elindekilerin değerini azaltmak istiyorsun? Bakın, eğer ifadeler, sözler bir canlıysa, her bir tanesi ses ve frekans dalgalarıyla hayatına yeni şeyler oluşturuyorsa neden dolayı buna ihtiyaç duyuyorsun? Bak kendimize soru soruyoruz. Çünkü çevremde çok yakınlarımda da görüyorum. Ay şu ne kadar pahalıymış. Ay bunlar ne kadar pahalanmış. Evet fiyat artışı var. Hatta yani, neredeyse Ege adalarındaki biliyorsunuz bayağı bir hücum var. Şu anda, Yunanistan kısmında kalan Ege adalarına kuyruklar kuyruklar. Yani diyelim ki bu bizim Ege tarafında, eee, kara tarafında, ₺1'lık şey orada 50 kuruş. Evet, böyle. Bu bir geçici süreç. Tabii ki, ülkemiz şu anda hala dünyanın gözbebeği olma yolunda. Diyeceksiniz ki ya nasıl oluyor bu? Nasıl bu kadar ekonomiyle, işte parayla, işte şu andaki yönetimlerle, yapılan hatalarla bunlar arkadaşlar sadece bir ekonomiyle görülecek şeyler değildir. Yani sizin hayatınızın iyileşmesi de sadece parayla mı iyileşiyorsunuz? Sadece daha fazla para girdiğinde mi hayatınız iyileşiyor? Çok paranız olup da sağlığınızla ilgili herhangi bir konu olduğunda, bir ayrılık, bir üzüntü, bir kayıp, bir rahatsızlık yaşandığında o paralar ne işe yarıyor? Öyleyse araç ne için, amaç ne için? Öncelik sizin mutlu ve huzurlu olabilmeniz, gelişebilmeniz, ilerleyebilmeniz ve Türkiye'mize de gelişebilmeniz ve hızlı tekamül edebilmeniz için birçok şartlar oluşmakta, oluşuyor da ve, tabii bu yine ters köşe bir şey. Diyeceksiniz ki, yani, biz hızlı tekamül etmek mi istedik, onun için mi böyle bir ülkede dünyaya geldik? Evet. Türkiye hızlı tekamül ettiren, yani, mesela Batı'da böyle bir enflasyon olduğunda şaşa kalabilirler. Bakın sizler ne kadar uyum sağlayabiliyorsunuz. Hiç sesinizi dahi çıkartmıyorsunuz. Yani, diyelim ki, diyor musunuz mazot 4 liraydı, 40 lira oldu bilmem ne. Bakın hiç kimse dikkat ederseniz sesini çıkartmayabiliyor. Şimdi bunun avantajları ve dezavantajları var. Yani kemiğime kadar basın demek o. Şimdi vaktiyle Osmanlı padişahı ekonomi çok iyi değil. Arada diyormuş ki vergileri arttırın. Şimdi vergi böyle bir artıyormuş. Soruyormuş vezire ne oldu halk ne diyor? Herkes güzel bir şekilde devam ediyor. İşte aralarda ıkmık edenler var. O zaman biraz daha arttırıyorsun diyormuş. Ne oldu? O insanlar protesto yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. O zaman demiş biraz daha arttırın. Yine biraz daha arttırın. O halk böyle bir sokağa çıktı bilmem ne yaptı. Aa, yetmez demiş. Biraz daha arttırın. Yine sormuş. Ne yapıyorlar? Herkes gülüyor sokakta demiş. Ha demiş yeter. O zaman biraz azaltın. Şimdi, yani, ülkenin kökenlerinde böyle, hikâyeler var. Onun için tabii ki her birimiz öncelikle kendi haklarımızı korumak durumundayız ve kendi alanlarımızı bilmek, belirlemek ve aynı zamanda bu ülkenin bir birlik hâlinde yürüyebileceğinin de farkında olmak durumundayız. Evet, devlet çok önemli. Devleti korumak çok önemli ama devlet dediğiniz şey millettir. Milletin ta kendisidir ve o sensin, benim, biziz ve onun için devlete, millete
sahip çıkmak, gerektiğinde doğru yerde, doğru şekilde de hani sesinizi de çıkartabilmek durumundadır. Tabii ki terbiyemiz, edebimiz, hani böyle Mevlana'nın dediği gibi bir köpek diyor geldi beni ısırdı. Ama diyor ben köpek değilim ki gideyim köpeği ısırayım. Ancak ısırırım dudaklarımı diyor. Tabii bu edeptir, bu güzelliktir. Diğer taraftan da belli noktalarda hani illa da kemiğe kadar gelmesini beklemek doğru değil. Arada da icap ederse bir mesajıyla, bir şeyiyle her türlü sistemi doğru tespitler yaparak tabii ki uyarmak durumundayızdır da. Çünkü milletiz biz ve devletimiz için, ülkemiz için doğru şeyleri de tavsiye etmek durumundayız. Ama bu bir şikayet olarak değil, bir isyan olarak değil. Devletimize millet olarak sahip çıkabilmek, doğru şekilde, doğru tespitlerle kucaklayabilmek üzeredir. Çünkü diğer tarafta her zaman gölge kısımlar, fırsat kollar. Böyle zamanlarda da tabii ki işte dünyada hatırlarsanız bu moda virüsler ilk başladığında şunu söylemiştim. İlk hedef işte diyelim ki kişilerin eve kapatılması, ardından işte belli sıvılar, çipler vesaireler bunlarla ilgili durumlar ama ondan sonra açlık, kıtlık, savaş ve ancak bu şekilde belli kaoslar yaratılabilir ki şu anda yavaş yavaş sonuna gelmiş olan bu son kapitalizmin artık hani böyle can çekişen kısımlarının yeni bir evreye geçebilmesi için bazı şeylere ihtiyaç olduğundan bahsetmiştim. 2000 herhalde 2020-2021 yine başında anlattığım videolarda bunları bulacaksınız. Ve şu anda da artık önümüzdeki dönemde eee, kaosa ihtiyaç vardır ve kaosun çıkabilmesi için halkın sokaklara dökülebilmesine, işte diyelim ki isyan edebilmesine, bazen fiyatlara, bazen açlığa, kıtlığa ya da olan sisteme ve düzene. Bu arada hani sistemi onaylamak değil bu. Sistemi evet doğru tespitler yaparak ki eğer devlet babamızsa, babamız ekonomimizi ya da evimizi eğer yanlış ve eksik bir sistemle bir adım atıyorsa da tabii ki babamıza tavsiyelerde bulunuruz. Ya benim mesela geçmişte öyle bir durum vardı. Babamın bir dönem böyle çok geliri vardı. Diyordum ki ya baba diyorum ki çeşme şu anda çok akıyor. Bunu diyordum bir yerlerde böyle şey yapsak, doldursak, bilmem ne yapsak. Ben de tabii çocuk aklımla o da böyle gülüyordu yani. Hani sen ne biliyorsun der gibi. Tabii bazen onlar daha farklı, daha değişik açılardan görebilseler de bizler de millet olarak eee, ülkemize, devletimize sahip çıkmak, yöneticilerimizi doğru şekillerde, doğru tespitlerle tabii ki bilgilendirmek, uyarmak durumundayız ki işte bu pahalılık zannedilen şeyin değerlenmeye dönüşmesi için. Yani biz ülke olarak, vatandaş olarak, insan olarak değerimiz artsın ve ihtiyacı olanlar artık parayla ilişkisini iyileştirme konusunda belli adımlar atan kişiler de hayatları içerisinde konuları, sorunları para üzerinden değil artık şuur ve idrak üzerinden okuyabilsinler. Diğer taraftan tabii şöyle de bir şey vardır. Kolaylaştığında hayat içerisinde çok fazla böyle hani fazla paraya boğulan ve ihtiyaçlarının üzerinde ekonomisinde böyle paralar olan kişilerin birçoğunun da yoldan çıktıklarına da şahit oldunuz. Bu sebepten birçoğunuz da çok paradan korkar oldunuz. Bu konuda da haklı olabilirsiniz. Ama bu haklılığınızı dönüştürebilirsiniz. Yani paranız olduğunda da hayatınızı iyileştirebilir. Nefsinizi doğru şekilde yönlendirir, kullandırıp paranın gelişiminize ve ilerlemenize hizmet etmesini sağlayabilirsiniz. Evet, tabii ki, bu enflasyonların, yani fiyat artışlarının sonucunda bazen, aşırı hızlı fiyat inişleri de meydana gelir. Yani kişilerin parası azaldığında ve alamayacak durumda kaldığında bu sefer çok hızlı fiyat düşüşleri meydana gelir.
Aynı o pozitife gidildiğinde negatife gelindiği gibi. Bazen durgunluklar, ekonomik durgunluklar meydana gelebilir ve önümüzdeki artık aylardan itibaren parayla ilgili konuların çok daha inceleceği ve çok daha hani böyle derinden böyle idrakle gitmemiz gereken, hani böyle yoğurdu üfleyerek yememiz gereken ki 2020-2021 civarında birçoğunuza şunu demiştim. Değerli metaller çok önemli ve arsalar, araziler çok önemli. Mutlaka kendinize özellikle Avrupa'da oturanlara bir arazi almaları söylemiştim. Şu anda binlerce dostum teşekkür ediyorlar. O sıralar çünkü hani böyle derler sudan ucuza aldılar. Hala çok uygun, emin olun. Yani yurt dışı için hala çok uygun. Ülkemiz için de hani böyle birçok şey gerçekten hala çok uygun. Diyeceksiniz ki parası olana, para varsa her şey kolay ama parayla barışanın parası olur. Şu değil bakın, kainatın sistemi için nereden geleceği seni ilgilendirmez. Allah'a akıl öğretmeyi bırak. Sen ihtiyaçlarını talep et. Bu konuda talep etmenin mekanizması diye bir çalışmamız var. Nasıl talep edeceğini, istemenin, dua edebilmenin mekanizmalarını gördüğünde ve fark ettiğinde evet her birimiz dileklerimize, dualarımıza güzel bir şekilde buluşabilme hakkına sahibiz. Evet, benim yayında gitti demiş bazı. Evet, yok. Biz kısmet. Bugün böyle. İnşallah tabii bir sürü güzel çalışmalarımız olacak. Çocuk kampımızla ilgili çekilişimiz var biliyorsunuz sevgili dostlar. Çocuk kampı çekilişiyle ilgili Instagram'da yayınladık. O kampa bir tane sizlerin çocuklarını WhatsApp grubumuz olan dostlarımızın herhalde öyle zannediyorum. Onlarla ilgili bir şeyimiz olacak. Birazdan bir çalışmamız rüya farkındalığı başlıyor. İnşallah orada da zaten birçoğunuz varsınız ve rüyanın ne olduğunu, olay ve rüya olaylarının birleştirilebilmesinin, işte bu lucid rüyalar ve rüya içerisinde idrak ve şuurla uyanabilmenin çalışmasını yapacağız. İsteyenler bir ay boyunca da bu çalışmadan faydalanıyor olacaklar. Evet, şimdi konumuzu toparlayalım. Eğer değeriniz az ise sizin için gördüğünüz her şey pahalıdır. Hayat pahalıdır. Siz değerlendiğiniz müddetçe ise sizin için gördüğünüz her şey sadece bir talep mekanizmasıdır. Talep ettiğiniz şey sizin ihtiyacınız ise sunulur size. Ama her biriniz öncelikle gerçek ihtiyaçlarınızı tespit edin. Ve gerçek ihtiyacınız neyse onları talep edenler ihtiyaçlarıyla kolaylıkla buluşurlar. Tabii ki her şeyin bir matematiği ve mekanizması vardır. Dikkat ederseniz anlattığımız bakın belki yani 1000'in üzerine toplam atölye ve YouTube videolarımız var. Ki ondan evvel de bir 1000 tanesi de silinmişi vardır geçmişte. Hani 88'den bu yana öyle diyeyim. Her bir tanesinde bir matematik vardır. Her bir sistem birbiriyle bağlantılıdır. Ve bu öğretiyi anladığınız andan itibaren hayatın her alanındaki sistemi kolaylaştırabilirsiniz. Yani şu alan bu alanla ilgili değil. Beden, duygu, zihin, ruh. İnşallah önümüzdeki hafta antidepresan kullanımını anlatacağım. Antidepresandan özgürleşilebilir mi diye böyle bir çalışma yapmayı düşünüyorum mesela. O da çünkü bu anlattığımızla çok bağlantılı ve bugün işte sadece paraya eee, direnenler, paraya itiraz edenler, paranın karşısında eğilmek zorunda kalan birçok kişi antidepresan kullanmalara başladı. İntihar edenler, ilişkilerini ya da huzurlarını kaçıranlar. Neden? Parayla küstükleri için. Para senden benden öte bir şey değil. Tabii ki bu bir ihtiyaç. Kimisi hani para bir genç kız gibidir demiştik. Peşinden koşarsan kaçar. Onun için kendinizi değerli tutarak onu kendinize çekmeniz. Yani eminlikle neyse neyle bir izdivaç istiyorsunuz, neyle bir birliktelik istiyorsunuz ona göre davranmak durumundasınız. Ve tabii ki işte ülkemizdeki bu hal ve bu durumlar da
dünya ile birlikte daha böyle yeni başlıyor. Bakın bu şu ana kadar bu ekonomiyle ilgili birçok konu daha yeni başlıyor. 2017 yılında anlattığım bir sistemde hani Amerika'nın böyle bir parçalanma sürecine gideceğini, hani böyle o dolarların, kağıt paraların birçoğunun bir gazete parçasına döneceğiyle ilgili aktarımlarım vardı. Birçoğunuz bunları okudunuz. O zamanlarda ne kadar imkansız gibi geliyordu. Biliyorsunuz daha alt tarafı yani 7 yıl olmuş. Ama diğer taraftan ne kadar artık yaklaşıyor. İşte tabii şöyle hani diyoruz ya geleceğe baktığında burun ucu gibi görüyorsun. O senin için yarın. Ama işte ancak dünya belli şeylere hazırlanıyor. Ve sizler de dünyada hangi tür ekonomik dalgalanmalar oluyorsa olsun bilin ki çok doğru bir ülkedesiniz. Yani Türkiye bu açılardan hani böyle şerbetli bir ülke. Ayağınızı yere sağlam basın. Hani evet büyük şehirlerde daha fazla zorluk olsa da Anadolu'nun birçok yerlerinde hangi evin kapısını çalsanız karnınızı doyururlar, cebinize harçlığınızı koyarlar. Onun için yardımlaşmalar çok önemli. Zor durumda olan dostlarınızı, kişileri doğru talepler geldiğinde yani dilediklerinde yanında olun, yardımcı olun. Ama dilenenlerden de uzak durun. Bakın burası çok önemli. Yani birisi ay bilmem ne benim şöyledir böyledir acındırma haliyle bir duygu sömürüsü haline geçiyorsa onun içeride şikayet, kurbanlık rolü vardır. Onun daha öğreneceği çok şey vardır. Hemen geri adım atın. Bazen çünkü bizim yayınlarda da altta yazıyorlar. İşte biz şöyleyiz, böyleyiz bilmem ne. Hayır. İbn Sina Kadim Şifa Vakfı ihtiyacı olan neredeyse binlerce kişiye birçok konuda yardımcı oluyor. Özellikle atalık tohum buğday gelin diyoruz. Toprağınız varsa ürün verelim, geliştirin, bilmem ne yapın. Ben şimdi bir yere verdim. Şimdi %95, %99 çok güzel ürünler aldılar. İşte biliyorsunuz o peygamber buğdaylarını verdik, kavılcıları verdik, kara kılçıkları Türkiye'nin dört bir tarafa çiftçilere dağıtıldı. Şimdi bir bölgede birçok şey verdik. İşte tohum verdik. İşte dedik ki şunu yaparsanız işte gübreniz, bilmem neyiniz, desteğiniz, motor bilmem neleri tam sulama yapılacak. Sulama yapmıyorlar. Ya dedik hani şey yollayalım. Para da gönderelim, işçi tutun. Ya dediler biz işçi de bulamıyoruz, çalışamıyoruz, edemiyoruz. Ve düşünün ki ne kadar kıymetli buğdayları sulamadılar ki benim de tanıdığım kişilerdi. Ve 100 dönümden daha fazla bir ürün neredeyse orada toprakta kaldı. Şimdi dedim Allah size ne yapsın? Yani tohum veriyor, toprak veriyor, sulamak için suyun başında size yerler veriyor. Ne ihtiyacınız varsa veriyor ve siz çalışmıyorsunuz, emek vermiyorsunuz. Size daha ne yapsın? Onun için emek verin. Her birinizin hayatı kendi elinizin emeği kadardır. Ne kadar emek veriyorsun hayatına? Gelişimine, ilerlemene ne veriyorsun? Ne ekiyorsun ki ne biçeceksin? Onun için her biriniz fayda üretin. Güzellik tohumlarınızı hayatınıza serpin. Emin olun ki hayatınızın birçok alanındaki farklı farklı zenginlikler size çok güzel tatlar ve lezzetler verecek. Çünkü bunların her birisi hayatı güzel yaşamak, lezzetli tatlar almak için var ve bunların hepsi de sizin tekamülünüz için var. Araçları amaç yapmaktan uzak durup amacımızı, hedefimizi doğru belirleyerek güzelliklere akan olalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Vaktiyle yeni güzelliklerde buluşalım sevgili dostlar. Hoşça kalın.